Herkese selamlar. Teknolojime hoş geldiniz değerli dostlar. Teknolojimin çılgın takipçileri. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün sizlere efsane bir Magic Raffiner oyuncu klavyesini tanıtacağım. Daha önce canlı yayınlarda açtım, gösterdim. Bu klavyeyi nasıl aldım? Nereden geldi? Kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar daha öncesinde biliyorsunuz yüzlerce klavye gösterdim sizlere. Elimden geldiğince hepsinin fiyat performans olmasına da dikkat ettim. Bu klavyeyi arkadaşlar tamamen şans eseri tesadüfen satın aldım. Gerçekten fiyat performans kelimesinin tam karşılığı olan bir oyuncu klavyesi. Şimdi birazcık kısa teknik detaylardan bahsedelim ve klavyenin kutu açılışını ve incelemesini yapalım. İyi seyirler diliyorum dostlarım. Klavyemiz mekanik bir klavye, Blue Switch bir klavye, sesli, atlama noktası birazcık basınç isteyen bir klavye. 60 milyon tuş kullanım ömrüyle birlikte gelen hem RGB desteğine sahip hem de multimedya tuş desteği olan TKL yani %60 bir klavye. Ama bu klavyenin 86 tane tuşu var ve aslında dar olan modellere göre biraz daha büyük bir model. Magic Raffiner markasını daha önce duymamış olabilirsiniz ama yurt dışında genelde bilinen bir marka. Bu klavyeyi alırken özellikle bu klavyenin renginin farklı olmasını istedim. Resimde siyah görünüyor ama içinden çok harika bir renkte klavye çıkacak. Aynı zamanda multimedya tuş desteğinin olması. Bakın bir klavyenin en büyük özelliklerinden biri multimedya tuşlarının olması. Özellikle TKL klavyelerde bu çok önemli. Çünkü TKL klavyelerin bazı standart modellerinde multimedya bloğu olmuyor. Oradaki tuşları başka tuş segmentleriyle ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bu klavyenin kendi özel multimedya tuş desteği var. Ama bu klavyenin en büyük özelliklerinden biri de RGB senkronizasyonun sayısının çok fazla olması. Yaklaşık 20 adede kadar RGB senkronizasyonu mevcut. Süper bir oyuncu klavyesi. Gelelim kutu açılışına dostlar. Arkadaşlar kutuyu ilk açtığımda şöyle bir kağıt karşıma çıktı. Bu kağıt kullanım kılavuzu şeklinde. Ama ben bu ürünü Amazon üzerinden yurt dışından aldığım için maalesef Türkçe değil. Ama yine de buradaki kağıt üzerinden FN tuşlarıyla scroll'luk tuşuna bastığım zaman 18 adet RGB senkronizasyonunun gerçekleştirilebileceğini, FN tuşlarına, iyon tuşlarına bastığım zaman da buradaki renklerin değişebileceğini görüyorum. Yani aslında yabancı da olsa, Türkçe de olsa biz hangi tuşa basmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Kutunun içinden bir adet bağlantı kablosu, bir tarafı tip C çıkışlı, bir tarafı USB'li cırt cırtlı kablo çıkmakta. Bunu da birazdan klavyemizi göstermek için takacağız. Ürünümüzü açalım. Ürünümüzün içinde şöyle bir adet Magic Raffiner kullanım kitapçığı, garanti belgesi bulunmakta. Tabii ben bu ürünü Çin'den aldığım için her şey Çince. Bir de switchleri sökmek için şöyle bir switch sökücü de kutunun içerisine çıkıyor. Yani switchleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Standart switchlerdir. Ürün sayesinde switch'i tutup yukarı çekip switch'i çıkartabiliyorsunuz. Böyle güzel bir kılıf içerisinde geliyor. Arkadaşlar ürünümüz, klavyemiz bu. Ben özellikle mavi renk almayı tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz yıllardır siyah kullanıyoruz ve siyahlardan artık gına geldi. Baktıkça insan içi kararıyor. Böyle açık mavi tonlarında beyaz tonu daha çok karıştırılmış, tam açık mavi değil de birazcık daha beyaza yakın bir mavi olan harika bir rengi var klavyenin. Klavyenin boyutu bu şekilde ve inanın arkadaşlar birazcık ağır. Aynı zamanda klavyenin arka tarafında 2 adet ayak mevcut ve bu ayakların altında yine silikonlar mevcut. Silikonlar kaydırmasın diye konulmuş. Yine küçük ince düşünülmüş bir detay. Burada da bir ayak var. Bunu da kaldırıyorum. Kutusunu bir kenara alacağım. Klavyemiz bu şekilde arkadaşlar. Gayet küçük, ideal. Artık TKL klavyelere geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü numerik tuşları pek kullanmıyoruz. Klavyemiz Blue Switch arkadaşlar ama sesi Blue Switch klavyelere nazaran birazcık daha sessiz. Yani normal Blue Switch'lerde bir tık daha fazla ses
varken bu klavye birazcık daha sanki red switch'e kaydırılmış şeklinde switchleri daha sessiz bir klavye olarak çalışmakta. Ben tuş sesini çok beğendim. Çok fazla yüksek bir sesle çalışmasını zaten istemiyordum. Benim için oldukça ideal bir ses tonu. Yani daha rahat bir kullanım sağlayacak. Klavyemizin hemen üst tarafında bakın ses ayar düğmesi yani volüm düğmesi mevcut. Sesi kapatmak istediğinizde ise burada bir ses açma ve kapatma düğmesi yine mevcut arkadaşlar. Klavyemizin hemen sol tarafında açma kapama düğmesi, uyku düğmesi, dosya inceleme ve hesap makinesi düğmesi mevcut. Yani oldukça iyi bir detaylandırma yapılmış, iyi bir multimedya tuş desteği getirilmiş. Ekstradan ihtiyacımız olan tuşlar burada mevcut arkadaşlar. TKL klavyelerde normalde dediğim gibi böyle bir multimedya tuş desteği genelde olmaz. Standart baskın yapıda olan, birleşik yapıda olan TKL klavyelerden değil de birazcık daha rahat bir tuş dizilimine sahip ve multimedya tuş desteğin olmasıyla ve aynı zamanda böyle masmavi bir renge sahip olması nedeniyle çok beğendim ve satın aldım. Şimdi gelelim işin aslına, işin özüne. Yani bu klavyenin, bu Blue Switch klavyenin, bu maviş klavyenin RGB senkronizasyon desteğine. Aslında işin can alıcı noktası özellikle yayıncıların çok beğeneceğini düşündüğüm kısım burası arkadaşlar. Lütfen burayı dikkatli izleyin. Arkadaşlar klavyenin ışıklarını size daha net gösterebilmek adına bütün ışıkları kapattım. Görüntü birazcık zayıf olabilir ama ne demek istediğimi, ne anlatmak istediğimi buradan detaylı bir şekilde göstereceğim. Aslında siz de zaten RGB senkronizasyonu gördükten sonra bu klavyeye aşık olabilirsiniz. Şimdi standart görünümde RGB yani rainbow dalgalanması şeklinde statik şekilde ışıklandırma mevcut. Ben FN scroll'luk tuşlarını kullanarak bu görüntüyü değiştireceğim. Bir diğer görünüm bu şekilde yanıp sönme şeklinde arkadaşlar ve sürekli aynı renk tonunda, aynı renk senkronizasyonunda yanıp sönüyor. Aslında oldukça güzel bir renk tonu. Karanlıkta gerçekten çok güzel görünüyor. Kameradan birazcık mavi renginde görünse de aslında normalde bir tık daha turkuaz renginde. Bu direkt sabit yanan versiyonu arkadaşlar. Bu sağa doğru dalga şeklinde olan versiyonu. Bu da ince ama yatık bir çapraz dalga şeklinde olan versiyonu. Aslında benim en çok beğendiğim senkronlardan bir tanesi. Bir diğeri de fan şeklinde, döner şeklinde arkadaşlar bakın. Dikkatli bakarsanız soldan sağa doğru sanki dönüyormuş hissi oluşturuyor. Bir diğer tuş desteği de herhangi bir tuşa bastığınızda dalga efekti oluşturması. Yani suya taş attığınızda nasıl dalga efekti oluşuyorsa burada da hangi tuşa basarsanız basın o dalga efekti oluşacak. Bu da çok harika bir detaylandırma. Bir diğeri de yine bir tuşa bastığınızda sadece tuşun altındaki RGB ışığının ledinin yanması. Bakın sadece tuş yanıyor. Ne kadar detaylı ya. Çok beğendim. Bir diğer tuş desteği ise bir tuşa bastığınızda o hizadaki tuş ledleri yanıyor. Yani ben H tuşuna bastığımda onun hizasındaki bütün ledler yanmakta. Ama dalga şeklinde yanmakta. Bir diğeri de yine tamamen farklı renkte ama sürekli dalgalanan bir RGB ışıklandırma. Sabit bir rainbow değil. Bakın tuş renklerine dikkatli bakarsanız sürekli değişiyor. Her tuşun farklı bir renk organizasyonuyla tekrardan rainbow gibi RGB ışıklandırması mevcut. Bence aralarından en iyi olanı bu arkadaşlar. Bir versiyonda bu şekilde dostlarım farklı led öbekleri üzerinde farklı led yanmaları mevcut. Bu renkleri de tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu an sabit yanan turkuaz veya mavi rengini de kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani şu an mavi görünümde yanan bu renkleri yeşil, pembe, sarı, kırmızı şeklinde de kendiniz oluşturabilirsiniz. Yani sadece FN scroll'luk tuşlarına basarak renk senkronizasyonu yapmıyorsunuz. Aynı zamanda renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Oldukça detaylı bir RGB ışıklandırmaya sahip olan efsane bir klavye. Magic Refiner'ın MK17 modeli. Bir diğer adımda da yine yukarıdan aşağıya RGB'si sürekli değişerek gelen harika bir dalga efekti, yukarıdan aşağıya dalga efekti mevcut. Bir diğer adımda da yine kalp atışı şeklinde bakın bir dalga mevcut. Bu dalganın da rengini değiştirebiliyorsunuz. İster açık mavi, ister kırmızı, ister yeşil
ister turuncu. Bir diğer RGB özellik ise bakın sağdan sola doğru geliyor, ortada buluşuyor ve tekrardan sanki patlıyormuş gibi sağdan sola doğru açılıyor. Efsane, efsane, efsane. Daha önce bu kadar RGB detaylandırmaya sahip bir oyuncu klavyesi görmemiştim. Bir diğeri de yine aynı şekilde daha küçük dalga öbekleriyle, küçük led gruplarıyla yanan bu şekilde arkadaşlar. Bir diğeri de bakın bitmiyor. 18 farklı tipte senkronizasyon mevcut. Sağdan sola doğru, soldan sağa doğru bir dalga şeklinde de yine klavyemiz RGB'sini konuşturuyor. Bir diğeri de yine sabit renkte, pembe renginde olan, istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz, farklı renklerde kendinizin tek tek ayarlayabilmesi için gerekli tuş desteğine sahip olan sabit renklerde mevcut. Bakın bu da yine ortadan sadece şuradaki U harfinden başlayan farklı bir RGB dalgalanma. Ortadan etrafa doğru yayılan küçük bir dalga şeklinde ama RGB şeklinde. Bakın tek renk şeklinde yanmıyor. Yani bunun özelliği bu. Sadece basit rainbow şeklinde yanmıyor. RGB olarak yanıyor ve bu da görünüşü kat ve kat arttırıyor arkadaşlar. Yine bu şekilde de statik rainbow şeklinde de kullanabilirsiniz. Yani gerçekten bir oyuncu klavyesinde, özellikle RGB desteği olan bir klavyede beklenen, istenilen bütün özelliklere sahip. Diyelim ki siz bu klavyeyle bütün renkleri değil de oyun klavyesi olarak kullanıp WASD'nin veya ok tuşlarının yanmasını istiyorsunuz. Bunun için de FN Home tuşuna bastığınızda bakın burada özellikle role play yapma oyunları oynayanların en çok kullandığı tuşların atamaları olan Shift, CTRL, C ve WASD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T, R, Q gibi tuşların olduğu öbek kısmı yanmakta. Yani buradan mana basmak, cam basmak, yetenek atmak, kalkan basmak, arkadaşlarınızla savaşmak, WASD ile hareket etmek, R, T, F gibi optimal tuşları kullanarak oyunda ilerlemek isteyenler için sadece FPS tarzı oyuncuları düşünmemişler. Aynı zamanda solo PC oyuncularını da düşünmüşler ve böyle efsane bir RGB tuş dizilimini koymuşlar. Bunu da değiştirmek isterseniz FN delete tuşuna basmanız yeterli. Şimdi tam da istediğiniz gibi Shift, CTRL, Alt eğilme, WASD ve silahı doldur olan reload yani R tuşu yanmakta. Ve sağdaki oklar da yine yanmakta. Bakın yine efsane bir hem FPS tarzı oyuncuların hem de yine solo PC oyuncularının Call of Duty hikayeli bölümlerinin rahatlıkla oynanabileceği, akşam mükemmel bir ışık senkronizasyonunda yanacak, sadece solo PC oyuncularının düşünülmediği, sadece FPS oyuncularının düşünülmediği, her iki grubun da düşünüldüğü mükemmel bir detaylandırma. Bunu da değiştirmek isterseniz yine FN delete tuşuna basıyorsunuz. Bu sefer de daha farklı kullanıcılara hitap eden, daha farklı tuş dizilimlerinin olan yine Ctrl, Alt, WASD, QR, DFG ve B gibi farklı tuş dizilimlerini farklı oyunlarda kullanabileceğiniz segmentte renkler mevcut. Ve en sonunda yine standart FPS tarzı oyuncuların en çok kullandığı WASD, ESC, FN ve burada yine renkleri, ışıkları daha rahat kontrol edebilirsiniz diye FN tuşu da yanmakta ve yine ok tuşları yanmakta. Yani sadece FPS tarzı oyuncular için de harika bir detay. Burada yine ince bir detay daha var. Burada FN tuşuna basılı tutup Home tuşuna bastığınızda Home tuşunun altındaki led yanmakta. Daha sonra yanındaki tuşa bastığınızda onun altındaki de yanmakta. İstediğiniz tuşa basın ve istediğiniz tuşların aydınlatmasını kendiniz de otomatik olarak verebiliyorsunuz. Yani sadece içinde belirlenen otomatik tuş dizilimleri değil, kendiniz de kendi tuş dizilimlerinizi, RGB senkronizasyonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Dostlarım, sesi çok fazla rahatsız etmediği Blue Switch klavyelerin o yüksek sesinden daha düşük bir ses seviyesinde çalışan RGB senkronizasyon desteği efsane olan, mükemmel olan multimedya tuş desteğine sahip. İstediğiniz tuş atamalarını kendiniz RGB olarak yapabileceğiniz, ledleri kendiniz ayarlayabileceğiniz, TKR 86 tuş desteğiyle gelen standart tip C girişli, USB çıkışlı harika bir oyuncu klavyesi. Magic Refiner MK17 bu şekilde dostlar, harika bir model. Daha öncesinde
onlarca klavye göstermeme rağmen bu modeli sahip olmak gerçekten efsane. Bu klavyeyi de eğer beğendiyseniz size ürünün açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Bu ürünün bir de siyahı mevcut. Siyahı daha iyi gösterir diye düşünüyorsanız da siyahını da alabilirsiniz. Ama ben böyle artık canlı renklere yönelmeyi düşünüyorum dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bu harika klavyeyi beğendiyseniz videonun altına bulunan beğen butonuna basmayı, hala Teknoşam'a abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz dostlarım. Yeni bir kutu açılış ve inceleme videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.